Evet arkadaşlar merhabalar. Eğitim serimizin 16. videosundayız. Bu videoda yine giriş sekmesindeki şu alanda hücreler dediğimiz insert yani ekle ve delete yani sil seçenekleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Aslında bunlarla ilgili kısa yollardan ve nasıl yapabileceğimizden bahsettiğimiz bir video yapmıştık. Satır ve sütun işlemleri ve kısa yollar diye. Burada o videoda aslında videodaki bazı şeyleri ve daha fazlasını buradaki butonlarla da yapabileceğimizi göreceğiz. Dolayısıyla hemen başlayalım. Arkadaşlar öncelikle tabii ki aşağıda bir tablomuz, bir verimiz var. Bölgede bölgeler, alanlar, sorumlular, satış miktarları var tablomuzda. Şimdi arkadaşlar insert kısmından butonundan başlayalım istiyorum. Insert dediğimiz gibi ekle anlamına geliyor ve yanındaki kulakçığa bastığımda arkadaşlar hücre ekle, sayfa satırları ekle ve sayfa sütunları ekle ve sayfa ekle olarak 4 tane seçenek geliyor önüme. Yani ben bu ekle butonundan aslında daha önce de yaptığımız ve gördüğümüz satır, sütun, sayfa ekliyor olabilirim. Ama insert cells diye bir kısım var. Aslında bu da hem satır ve sütun da eklememize yarayacak ama aynı zamanda hücreleri kaydırmamıza da yarayacak. Nasıl olacak? Hemen göstermek istiyorum. Tekrar yapalım hatta. Geldiğimde insert cells yani hücre ekle dediğimde arkadaşlar böyle bir pencere açılıyor ve bana 4 tane seçenek sunuyor. Diyor ki bulunduğun hücreden sağa doğru ve aşağı doğru ekleyebilirsin diyor. Aslında bu ne demek? Boş bir hücre ekleyip diğerlerini kaydırıyor anlamına geliyor. Yani mesela ben diyelim ki bu şu an bulunduğum Karadeniz'in bir aşağı inmesini istiyorum. Oraya bir tane daha veri ekleyeceğim. Bu Shift Cells Down yani aşağıya doğru ekle seçeneğini seçersem eğer bakın OK basıyorum. Ne yaptı? Bulunduğu hücredeki hücreye boş bir hücre ekledi ve kalan veriyi de aşağı indirdi. Aynı şekilde ben bunu sağa doğru da ekleyebilirim. Yani sağa kaydırarak da buraya bir hücre ekleyebilirim. Bakın tıklıyorum ne yaptı? Şuradaki veriyi bir sağa kaydırdı ve yanındaki bulunduğu verinin olduğu yeri de boş bıraktı. Aslında boşluk eklemiş oldu diye gibi de düşünebiliriz. Ve arkadaşlar aynı zamanda buradan bulunduğumuz hücrenin bir üstüne ya da bir soluna nasıl sayfa sütun ve satırlarını işlerken nasıl satır ekleyeceğimiz, sütun ekleyeceğimizden bahsederken her zaman bir sonraki satıra ya da sütuna gelip bir öncesine ekleyebiliriz diyorduk. Dolayısıyla ben bulunduğum hücreye gelip bu insert sekmesine gelip eğer satır gir dersem bakın hemen bir üstüne aynı bu şekilde olduğu gibi satır ekleyecektik ve aynı işlemi de sütun içinde bir soluna yapacaktır bakın. Tıklıyorum ve OK diyorum. Ne yaptı? Bir soluna da bir sütun ekledi arkadaşlar. Ve aynı şey aslında bir altında bize seçenek olarak da sunduğu buradaki satır ekle ve sütun ekle kısımlarından da yapabilirim. Onu da şuraya gelip yapalım mesela. Ekle diyorum arkadaşlar. Bakın satır ekle diyorum. Aynı şekilde geliyorum ve bir sütun ekle diyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Bulunduğum hücrenin üstüne satır, bir soluna da sütun ekledi. Normalde biz bunu nasıl yapıyorduk? Eğer bir satır ya da sütun ekleyeceksek geliyorduk buraya, sağ tıklıyorduk. Insert dersek aynı şekilde soluna sütun ekleniyordu. Ya da aynı şekilde satır eklemek için de gelip insert dersem bir üstüne satır ekliyordu arkadaşlar. Ve bir altındaki aslında delete yani sil butonu da insert ile çok benzer şekilde işlevleri yapıyor. Ama tabii ki en altında bir de insert sheet dediğimiz bir kısım var. Yani sayfa ekleme. Yani ekleme seçenekleri gibi düşünebiliriz aslında bunun adı üstünde. Bakın insert sheet dersem hemen bana sheet 4 isminde yeni bir sayfa açıyor arkadaşlar. Normalde ben bu yeni sayfaya ekleme işlemini nasıl yapabiliyordum? Buradaki artıya basarak yeni bir sayfa ekliyordum. Ya da herhangi bir sayfada bulunduğum ve onun yanına gelmesini istediğim yeni sayfada sağ tıklayıp insert sheet deyip aslında yine yeni bir sayfa ekleyebiliyorum arkadaşlar. Ve gelelim bir altındaki delete sekmesine. Yani silme butonuna diyelim. Silme seçeneklerinden bahsedelim. Yanındaki kulakçığa tıklıyorum arkadaşlar. Aslında insert'ün aynı seçenekleri bakın burada delete'de de var. Cells, işte satır, sütun, sheet. Bir fark olarak sadece tablo satır ve sütunlarını sil diye bir seçenek var. Bu da aslında aynı şey diye düşünebiliriz.
Hemen deneyelim. Bakın geliyorum. Şuraya gelelim. Delete'e gelelim. Delete cells diyelim. Diyor ki ben de eklerken nasıl sağ ve aşağı şekilde kaydırarak ekle diyordu. Burada da diyor ki yukarı ve sola şekilde kaydırarak ben bu hücreleri silebilirim. Diyorum ki sen bunu yukarı kaydırarak sil. Okey diyorum. Bakın ne yaptı aslında eklediğimin tam tersi olarak verileri yukarı kaydırdı ve oradaki boş hücreyi de sildi arkadaşlar. Aynı şekilde ben bunu ne için yapabilirim? Sola kaydırarak da yapabilirim. Yani şu 359.698 adet sola gelecek ve o hücreyi silmiş olacak aslında. Okey diyorum. Bakın ne yaptı? Buraya geldi ve hücreyi silmiş oldu. Ve aynı şekilde arkadaşlar ben satır ve sütunları da yine delete'den silebilirim. Diyebilirim ki aynı insert ile aynı şekilde satırı sil ya da sütunu sil. Bakın satırı sile tıklıyorum. Ne yaptı? O boşluk bulunduğum satırı sildi. Sütun içinde şu eklediğimiz boş sütunlardan birine gelip delete cells deyip aynı şekilde kolum yani sütun seçeneğini seçerek bu sütunu silebiliriz arkadaşlar. Ve aynı bu insert'te olduğu gibi yani eklede olduğu gibi bir altında da satır ve sütunları silmek için ayrı bir butonumuz var. Şu satırı yine aynı buradan silebiliriz ve yine bulunduğumuz sütunda delete sheet columns yani sayfa sütununu sil sekmesinden yapabiliriz arkadaşlar. Tabii ki bu altındaki table rows ve table columns da tablo satırlarını sil ve tablo sütunlarını sil. Tamamen aslında aynı işlemler. Ve arkadaşlar en altında da delete sheet yani sayfayı sil diye bir seçenek var. Bunun için tabii ki hangi sayfada bulunup eğer buna tıklarsak o bulunduğumuz sayfayı silecektir. Dolayısıyla ben bu şu an çalışma yaptığımız 16 isimli sayfayı silmek istemiyorum. Şu eklediğim sayfalardan birini silmek istiyorum. Mesela sheet 6'ya geliyorum. Delete'e basıyorum. En altında delete sheet diyor bakın. Hemen tıklıyorum. Bulunduğum sayfayı sildi. Aynı şekilde ben sayfa silme işlemini başka nasıl yapabiliyordum arkadaşlar? Silmek istediğim sayfaya gelip sağ tıklayıp delete diyerek bu sayfayı aynı şekilde silebiliyordum. Dolayısıyla arkadaşlar bu insert ve delete butonları aslında hem işlemleri kolay yapabilmek için aslında bir seçenek olarak bu şekilde de yapabilirsiniz gibi bir option sunuyor bize tamamen. Dediğimiz gibi yani sayfayı buradan da silebiliriz. Buraya gelip de silebiliriz. Ya da satırı ya da sütunu gelip böyle sağ tıklayıp da ekleyebiliriz. Buradan da aynı şekilde ekleyebiliriz. Tabii ki en güzel özelliği sadece tek bir hücre için ya da birkaç hücre için bu kaydırma işlevi yaparak eklemesi ya da silmesi. Bunlar daha tabii ki işlevsel ve daha çok kullanılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu ekleme ve silme seçenekleriyle ilgili aslında söyleyebileceklerimiz bu kadar. Sadece hepsini bilip size en kolay nasıl geliyorsa ya da hangisini nerede daha kolay bir şekilde kullanacaksanız zaman içinde ona göre kullanıyor olabilirsiniz. Sadece bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda yine şu format kısmından devam ediyor olacağız. Şimdilik teşekkür ediyorum.